Merhaba oyun severler. Bu hafta çok özel bir video ile karşınızdayım. Son dönemde oyunların fiyatları herkesçe malum. 2-3 saat oyun oynayıp kafa dağıtalım derken gelir gider dengesi alt üst oluyor. Ben de sizler için, bakın sadece sizler için üşenmedim. Kalktım Steam'de bedavaya oynayabileceğiniz oyunları araştırdım. Bir de çok oyun olsun, birini beğenmezsiniz, diğerini beğenin diye tam tamına 50 oyunluk bir liste yapayım deyince sadece 2-3 gün oyunları belirlemekle uğraştım. Meğer bu Steam harbi çöplükmüş. O kadar boş beleş şeyler var ki aralarında eli ayağı düzgün bir şeyler bulmak ne kadar zor. Neyse ki ben sizler için bu işi hallettim. Birbirinden farklı hemen hemen her türde oyun bulabileceğiniz hem de birçoğu düşük sistem isteyen Steam'den bedavaya oynayabileceğiniz 50 oyun tavsiyesi listesini hazırladım. Hak verirsiniz ki oyunların çoğunu oynamadım. Puanlarına, yorumlarına ve oynanış videolarına bakarak listeyi oluşturdum. Listeyi oluştururken herkesin bildiği eFootball 2022, CSGO, Dota 2, Destiny 2, Apex Legends gibi herkes tarafından bilinen oyunları yazmadım. Listemiz daha çok kıyıda köşede kalmış oyunlardan oluşmakta. Liste uzun, o yüzden hemen kanala abone olup videomuza geçelim. O kadar uğraştık, bir abone olup yüzümüzü güldürmeyi ihmal etmeyin dostlar. War Thunder. İkinci Dünya Savaşı temalı simülasyon oyunu olan War Thunder hem uçak kullanımı hem de tank kullanımı imkanı sunmasının dikkati çekici. GTX 1060 ekran kartı istemesi dışında her şey güzel gibi duruyor. Ayrıca Türkçe dil desteği de var. Steam'de yazdığına göre Türkçe seslendirmesi de varmış. Duelist. Kart oyunları seven arkadaşlar için sıra tabanlı bir kart oyunu. Eğer Hearthstone, Magic ya da Gwent oynuyorsanız bu oyuna da bakabilirsiniz. Grafikleri fena değil gibi. Neverwinter. Klasik MMORPG oyunlarından bir tanesi. Düşük sistem istemesi ve Türkçe dil desteği sayesinde güzel bir alternatif oyuna benziyor. Eğer bol miktarda vaktiniz varsa şimdiden kolay gelsin. Biz o defteri Metin 2 ve Silk Road'la kapattık. Bir daha da açmayı düşünmüyoruz. Star Trek Online. Star Trek hayranı ve uzay temasını seviyorsanız bu oyunu oynamamız için hiçbir sebep yok denir. Uzay temalı MMO oyunları arasında parmakla gösterildiği söyleniyor. Ben demiyorum, oynayanlar diyor. Ben oynayanların yalancısıyım. Star Conflict. Uzay aksiyon oyunlarının bir başkası Star Conflict. Oyunculara birbirleriyle, uzay gemileriyle savaşma imkanı sunuyor. Star Trek'e göre daha az sistem istemesinden dolayı alternatif bir uzay savaş oyunu. Warface. FPS MMO oyunu arayanlar için bakılabilecek bir oyun. Listede en çok bilinen oyunlardan bir tanesi. Son zamanlarda uygulamış oldukları Pay to Win stratejisinden dolayı oyuncu sayısı bayağı bir düşüş yaşadı. Şu an ne durumda pek bilinmemekle beraber yorumlarda hala bu durumun devam ettiğini söyleyenler sayısı bayağı fazla. Warframe, 2013 yılında çıkış yapmasına rağmen güncelliğini koruyan bilim kurgu temalı TPS Looter Shooter oyunu Warframe hem Türkçe dil desteğiyle hem de ücretsiz olmasıyla dikkat çekiyor. Bilim kurgu temalı olması da cabası. Smith, Dota veya LoL mu oynuyorsunuz? Bu oyun onların FPS modu. Bir başka özelliği de çok sayıda bildiğimiz karakterin var olması. Thor'dan tutun da aklınıza gelebilecek birçok ikonik karakterler bu oyunda mevcut. Path of Exile. Diablo'yu oynadınız, sevdiniz veya pahalı olduğu için alamadınız. Ama oynamak istiyorsunuz. İşte bu oyun size ücretsiz Diablo deneyimini bir nebze olsa yaşatabilecek kalitede. Ama maalesef bu oyunda Türkçe dil desteği mevcut değil, bilginiz olsun. Ama yine de oynamanızı tavsiye edebilirim. Paladins, insanlar, mekanik goblinler, mistik elfler ve jet roketli ejderhalar gibi çok çeşitli oyun karakterleri ve kendine has oyun tasarımı ile eğlenceli vakit geçirmeli ve çok oyunculu bir FPS oyunu. Türkçe dil desteği ve mütevazi sistem gereksinimleriyle tercih edilebilir oyunlardan bir tanesi. The Expendables. Silahları kuşan, bölgedeki düşmanları patates et, helikopteri bekle ve bir sonraki bölüme ilerle. Hafiften bir retro havasıyla dikkatimi çeken bir oyun oldu. Farklı bir deneyim arayan arkadaşlar bakabilir. Aimlab, CSGO, PUBG, Valorant dahil olmak üzere onlarca popüler oyunun ayarlarını seçerek hassasiyetinizi, nişangahınızı geliştirmek için bir oyundan daha çok antrenman yapılabileceğiniz uygulama kendisi. Ultimate Costume Night, Five Nights at Freddy oyun serisinin 7. oyunudur. Bol miktarda jumpscare yiyip yerli yersiz bağırmaktan hoşlanıyorsanız aradığınız oyun bu olabilir. Şahsen benim hiç tarzım değil ama yorumlarda oynayan arkadaşlar fazlasıyla beğenmiş. Gravitas. Platform bulmaca oyunu olan Gravitas, 2019 gibi yakın bir tarihte yayınlandı. Gravitas, oyuncuyu yer çekimini alt üst ederken bulmacaları çözmesini istiyor. Hafiften bir Portal havasına sahip olan oyun, şahsen dikkatimi çekti. Belki denemek isteyebilirsiniz.
Samsara Room. Bir gün bir yabancı odada uyanıyorsunuz ve odadan bir kaçış yolu arıyorsunuz. Fakat o yolu ararken belirli bulmacalar çözüp dikkatli bir şekilde adımları takip etmek gerekiyor. Geliştirici firma Rusty Lake öyle diyor. Şahsen daha önce hiçbir oyunu oynamadığım için bilmiyordum. Ama yorumlara baktığımda baya bir ilerlemiş bu alanda. Aynı zamanda güzel de bir hikayeye sahipmiş. Denemek lazım. Cube Escape Paradox. Az önce söylemiş olduğumuz Samsara odasının geliştiricisinin başka bir bulmaca oyunu. Sanırım bu firmanın diğer oyunlarına da bir göz gezdirsek iyi olacak. Zira oyunları hiç fena durmuyor. En azından bulmaca seven arkadaşların bakmasında fayda var. Alien Swarm Reactive Drop. Yukarıdan baktığımız bir kamera açısıyla co-op olarak arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz uzaylı avlama oyunu. Başarılı yapıldığında sevdiğim bir tarz. Grafik olarak gayet hoş duran oyunda Türkçe dil desteği mevcut. Neon Beats. Akılda kalıcı müziklerle ritmik olarak farklı seviyelerde oynayabildiğiniz rahatlatıcı bir platform oyununa benziyor. Oyun oynarken müzik dinlemeyi sevenler için güzel tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Super Animal Royale. PUBG bildiniz değil mi? Hani şu uçağa binip haritanın bir yerini atlayıp sonra da amacını bilmeden birbirimizi vurmaya çalıştığımız oyun yok mu? İşte onun aynısının hayvanlısı. Ne yalan söyleyeyim, bu benim daha çok dikkatimi çekti doğru. Deadly Stillness. Listedeki en ilginç oyunlardan bir tanesi bu sanırım. İlginçliği oyunun içeriğiyle alakalı değil. Oyunun açıklamasında yazan şeyler. Geliştirici arkadaş oyunu 17 günde yaptığını, bunun tam bir oyun olmadığını, sadece bir deneme olduğunu dile getirmiş. Oyun ise düz zombi vurmalı, basit ve sıradan bir oyun. Zombi tavası seven arkadaşların dikkatini çekebilir. Red Hot Wingage. İzometrik siyah beyaz tasarıma sahip aksiyon oyunu. Tam kafa dağıtmalık, vurdulu, kırdılı, vur patlasın, çal oynasın havasında bir oyun. Bu türde oyunları sevdiğimden şans vereceğim beleş oyunlardan bir tanesi. Transmissions Elements 120. Half-Life oyunu ve evrenini seviyorsanız ilginizi çekebilecek bir bağımsız oyun. Tamamen Half-Life açlığını bastırmak üzere yapılmış olan Elements 120 çok iyi olmasa da işte dedirten oyunlardan bir tanesi. Mendagon. Sanat tasarımı olarak göze hoş gelen çok kısa bir platform bulmaca oyunu. 1 saatte bitirebileceğiniz çıtır, atıştırmalık beleş oyunlar. Splitgate. Quick oyunu hatırlayanlar bilir. Bu oyunda onun bir düşük bütçeli ve de bedava olan. Deathmatch şeklinde oynadığınız kafa dağıtmalık arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun. Grafiklere çok fazla takılmazsanız eğer fena olmayan bir yapısı var. Frost Runner. Belirtilen sürede belirlenen noktaya ulaştığınız dümdüz bir platform oyunu. Ufak tefek yeteneklerle oyunu renklendirmeye çalışmaları da güzel olmuş. Çıtırlık bir başka oyun. Aynı zamanda eğlenceli de duruyor. Özellikle yanınızda bir arkadaşınız varsa onunla da kapışabilirsiniz. En kısa sürede kim bitirecek diye tam speedrun oyunu. Relic Hunters Zero Remix. Bildiğimiz standart roguelike türünün biraz daha hızlandırılmış ama ödüllendirme sisteminin de genişletilmiş bir versiyonu olan oyunda kendine has grafiklerle keyifli dakikalar geçirmeniz mevcut. Dr. Langskov, The Tiger and the Terribly Cursed Emerald A Weirwild Haste. Nasıl isim lan? The Stanley Parable'ın yapımcısının bir oyunu. İsmine bakıp aldanmayın çünkü oyunun süresi bayağı kısaymış. Özellikle mizah unsurlarıyla Stanley ile kapışan oyun yapı itibariyle de Stanley'e benziyor. Hep beraber bakacağız. Ben de oynamadım henüz. De bu ismi oyuna koyarken hangi kafadaymış bu yayıncı ekip çok merak ettim doğru. Çok emin olmamakla beraber en uzun isme sahip oyun olabilir kendisi. Minion Masters. Klasik kale savunma oyunlarından bir tanesi. Farklı kartlarımız var. Para biriktirdikçe bu kartları savaş alanına dahil ediyoruz. Grafikleri ve atmosferiyle oynarken fazlasıyla keyif alacağınızı düşünüyorum. Fistful of Frags. Çok oyunculu bir western yani vahşi batı temalı Half-Life 2 oyununun bir nevi modudur. 9 Mayıs 2014'te bilgisayar için çıkış yaptıktan sonra bazı güncellemeleri de alarak harita ve silah çeşitliliği getirilmiş. Bakılabilir. Neden? Çünkü bedava. We Were Here. Bana göre gayet başarılı kurgulanmış bir oyun tasarımı var. En azından bulmaca korku oyunu olan We Were Here, bu arada isminin okunuşu bayağı iyiymiş. Oyundaki bulmacaları çözmek için bir arkadaşınıza daha ihtiyacınız var. Lakin burada özel bir durum var. Bulmacaları çözerken arkadaşınızı göremiyoruz. Onunla iletişimi elinizdeki telsizle yapabiliyoruz. Daha fazla anlatmayayım. İndirin de deneyin. Benim bayağı dikkatimi çekti.
Perfect Vermin. Kafayı yemiş bir çalışan olarak düşünürsek, patronumuzdan emir alarak tüm iş arkadaşlarımızı saklandıkları yerde öldürdüğümüz, her etapta farklı boyutlara eriştiğimiz ama sigara içmenin yasak olduğu bir oyun. Canınız sıkılıp bu oyunu açtıysanız psikolojik sorunlarınız var demektir. Steam yorumlarında aynen böyle yazmış arkadaşım. Bunun üzerine sanırım söylenecek başka bir söz yanlış oldu. Değişik bir şiddet unsuru var ama dikkatimi çekti. Bakılabilir ha, ne dersiniz? Dio, bölünmüş bir ekranın iki yarısı arasında hareket edebildiğiniz bir veya iki oyunculu akıllara durgunluk veren bir oyun tasarımına sahip platform bulmaca oyunu. Türkçe dil desteği vardır, düşük sistem istemektedir. Star Wars The Old Republic, Star Wars evreninde geçen bilindik bir MMORPG'dir. Klasik filmlerden önceki 3000 yılda çok uzaklardaki galakside Jedi, Sith, ödül avcısı veya birçok ikonik Star Wars karakterlerinden herhangi biriyle oynama imkanına sahipsin. Türkçe dil desteği olmamakla beraber makul denilebilecek bir sistem gereksinimi mevcut. Perspektif, deneysel bir platform oyunudur. Karakteri hareket ettirdiğimizde 3 boyutlu bir görünüme sahip olurken açıyı değiştirdiğimizde de 2 boyutlu görünüme geçiyoruz. Bulmacaları da bu değişen kamera açılarıyla çözüyoruz. Kısacası yine başarılı bir oyun tasarımı var karşımda. Denenebilir ve denenmeli. 3. Bunu oyun demek çok doğru olmamakla beraber hikaye anlatım biçimiyle dikkatimi çektiğini söylemem lazım. İlk ağacı diken bir çocuğu gördüğümüz bu oyunda ne yaşayabiliriz derken yorumlara baktığımda baya bir şaşıran insan var. Bir göz atın bakalım. Dagon, Lovecraft. Kitaptan uyarlanma olan Dagon, korku bulmaca temalı 3 boyutlu kendine has bir hikayesi olan bağımsız bir oyun. Listedeki diğer oyunlar gibi henüz daha çok yeni. 24 Eylül çıkış yapmış. Türkçe dil desteği de mevcut. Sistem gereksinimleri diğer oyunlara göre bir tık daha yüksek. GTX 970 gibi sağlam bir ekran kartı istiyor. Ruins of Albion. 3 aylık üniversite projesi olan bu oyunda yakın menzilli ve temel dövüş saldırıları ile becerilerinizi ciddi anlamda sınıyor. Oyunda ilerledikçe yetenek ve rune sistemi de açılıyor. Roguelike türünü seven arkadaşlar bakabilir. Vampire the Masquerade Bloodhound. Listenin en afilli oyunlardan bir tanesi. Tamam, her ne kadar beklediğimiz asıl oyun bu olmasa da buna da şükür diyebileceğimiz bir oyun oldu. Vampire the Masquerade evreninde geçen Battle Royale odaklı bir oyun. Ücretsiz olmasa büyük bir ihtimal adını bile anmazdı. Low Light Combat. Işığın tek silah olduğu ücretsiz, rekabetçi, çok oyunculu bir FPS oyunu. Maçlar hızla değişen gündüz ve gece döngüsünde gerçekleşir. Değişen bu döngü mücadelenin daha çok taktiksel ve strateji odaklı olmasını sağlıyor. Bu oyunda yakın zamanda 21 Temmuz'da çıkış yapmış. Rogue Company. Farklı oyun karakterleriyle alternatif çok oyunculu TPS oyunu arayanlar bakabilir. Zamanında Epic Games'te de vardı zaten. Daha sonra Steam'e geldi. Oyun hakkındaki yorumlara baktığımda en büyük sıkıntı sunucu hataları olduğunu görüyorum. Bir şans verilebilir belki. Ace in the Dust. 15 Temmuz tarihinde erken erişim olarak ücretsiz bir şekilde Steam'de bulunan savaş uçakları kullandığımız arcade tarzında bir oyun. Görseller fena durmuyor. Oynanışta pek bir sıkıntı gözükmüyor. Bu tür uçak oyunları seven, merak eden arkadaşlar şans verebilir. Reminiscence. Oyun kendi içinde bayağı iddialı. Hatta o kadar iddialı ki önerilen sistem gereksinimlerine RTX 2060 Super yazmışlar. Lan oğlum, bağımsız bir oyunsun lan sen. Neyin kafasını yaşıyorsun? RTX 2060 Super ne lan öyle? Anladık, tamam, zaman kavramının içinden geçiyorsun da istemiş olduğun sistem gereksinimleriyle milletin bilgisayarının içinden de mi geçmeye niyetlisin? Yazdım seni listeye de ilk deneyeceğim oyunlardan bir tanesi sensin. Bakalım RTX 2060'lık neyin varmış? Placode. Ekran kartı olarak 1050 Ti istemesinin dışında bir sıkıntı yok. Güzel bir platform oyununa benziyor. Atmosfer güzel, karakter hoş. Yorumlarda fena değil. Bakılabilir. Yine Temmuz ayı içerisinde çıkış yapmış yeni bir oyun. Gwent. Witcher sevenlerin çok daha yakından bildiği Gwent oyunu. Witcher'ı bitirmiş biri olarak bu kart oyununu bir tür sevmedim. Daha doğrusu ben bu kart oyunlarını pek saramıyorum. Ama kart oyunları seviyorsanız Gwent kesinlikle oynanabilir bir oyun. Fishing Planet. En basit anlatımda balık tutma simülasyonu. Sistem gereksinimi gayet makul. Atmosfer ve grafikler göze hoş geliyor. Gerçek hayatta balık tutmayı seviyorsanız neden bu oyunu da sevmeyesiniz? Eternal Return. MOBA, Battle Royale, Survival oyun türlerinin güzel bir karışımı. Lumia adasına tek başınıza veya bir takımla 18 oyuncudan biri olarak oynayabiliyor. Ekim 2020 yılında erken erişim olarak çıkmış olan oyun hala erken erişim. Grafikler gayet başarılı. İstemiş olduğu sistem gereksinimleri biraz fazla gibi. Önerilen ekran kartı GTX 1060 gibi sağlam bir kart. Türkçe dil desteği de bulunmamakta.
The Plan. Bir sineği yönettiğiniz oyunda nasıl olur da hayatın anlamını sorgulamaya başlarız? Cevabı bu mini oyun. Mini diyorum çünkü oyun 15 dakika civarı. Yorumları okursanız milletin ufkunun açılmasına sebep olmuş düşünün ya. Bunu da yazın listeye. Kinoko 15 dakikalık başka bir oyun. Bu tür oyunlar gerçekten çok güzel oluyor. Akılda kalıcı harika bir tatları oluyor. Çevre ve atmosfer hoş. Grafikler güzel, sistem gereksinimleri yüksek. GTX 1060 istiyor bu abimizde. Blameless, kısa bir hikaye ve bulmaca çözümüne odaklanan gizemli bir karakterin gözünden oynadığımız bir oyundur. Oyuncu, şiddet içeren bir olayın kanıtlarını bulduktan sonra esrarengiz olayları araştıran bir mimarı canlandırmaktadır. Türkçe dil desteği ve düşük sistem gereksinimleriyle dikkatimi çekmeye başardı. Aurora, A Child Journey. Köyünü ve çevresini harap eden yangından kimin sorumlu olduğunu öğrenmek için küçük bir kız çocuğu olan Aurora'ya yardım edeceğiz. Aksiyon macera türündeki oyun Kasım 2020 yılında çıkış yapmış. Bonus geliyor. Escape from Outer World. Bu da benden olsun bari. Listeye yazdım. 51. oyun olarak sileceğime kalsın dedim. Bir böceği kontrol ettiğimiz oyunda 2 boyutlu platform bulmacalarını böceğin kafasındaki antenleri kullanarak çözmeye ve bir sonraki bölüme geçmeye çalışıyoruz. Bu da yine çerezlik 15-20 dakikalık oyunlardan biri. Sonunda uzun bir listenin sonuna geldim. Sanırım uzun bir süre daha liste videosu yap. Özellikle Steam gibi çok fazla oyuna sahiplik eden platformda hem ücretsiz hem kaliteli bu oyun bulmak zor. Muhakkak benim de gözümden kaçan oyunlar olmuştur. Listede olmayan ama tavsiye edebileceğiniz beleş oyunlar varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Eğer yeterli cesareti toplarsam diğer platformlarda da ücretsiz olarak verilen oyunlar için bir listeyi hazırlayabilirim. O gün gelene kadar kanala abone olmayı ve videoyu paylaşarak bizlere destek olmayı unutmayın. Discord sunucumuza da gelebilir, sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Son olarak unutmayın ki oyunlar öznel bir nesil. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.